Herkese merhabalar. Çıtır çıtır nefis bir börek tarifi vereceğim. Hem de çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli olacak. Şöyle sesi duyduğunuz gibi çıtırdayan ve çok lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Bunu pastanelerde bile bulamazsınız. Hemen şöyle 2 su bardağı suyumu kaseme aktardıktan sonra 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Ve 700 gram unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Sadece su, tuz ve unla yapacağız hamurumuzu. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Maya eklemiyoruz. Spatula yardımıyla bir çeviriyorum. Kıvamına bakıyorum. Kalan unumu da azar azar ilave ediyorum. Şimdi biraz daha karıştırıyorum ve spatulayı çıkarıyorum. Ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Saatlerce yoğurmaya gerek yok. Sadece 2-3 dakika yoğurmamız yeterli olacak. Önce bütün unu yedirdikten sonra tezgahıma alacağım. Tekrar yoğurmaya devam edeceğim. Şöyle masama biraz un serptikten sonra biraz masamda da böyle çekiştire yoğuruyorum. Dediğim gibi toplamda 2-3 dakika yoğurmanız yeterli olacak. Şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Hamurumu toparlıyorum. Hiç dinlendirmeden hemen bezelere ayırıyorum. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağım. Çok büyük yapmıyorum ki kolay açılabilsin, daha rahat açılabilsin diye. İsterseniz bu hamuru 3 parça şeklinde de açıp büyük böreklerde yapabilirsiniz. Şöyle yapamayanlar için veya daha kolay pratik olsun diye ceviz büyüklüğünde bezeler yapmamız yeterli oluyor. Bezelerimi yaptıktan sonra hemen şöyle un serpiyorum matımın üzerine. Üzerine bütün bezelerimi ekliyorum. Son bir tane daha gösteriyorum. Çok kolay bezeler yapılıyor. Yumuşak, güzel bir hamur. Eğer hamur elinize yapışıyorsa hafif elinizi unlayarak yapabilirsiniz. Bezelerimi yaptıktan sonra kenara aldım. Yanıma 1 su bardağı kadar nişasta ve 1 su bardağı kadar sıvı yağ aldım yanıma. Masama biraz nişasta serptikten sonra tekrar bezemin üzerine koyuyorum. Tekrar bezenin üzerine biraz daha nişasta serpiyorum ve servis tabağı büyüklüğünde yufkalar açıyoruz. Bütün bezelerimi o şekilde açıyorum. Siz servis tabağı büyüklüğünde açın. O kendini çekiyor, toparlıyor hamur, tekrar küçülebiliyor. O yüzden biraz servis tabağı büyüklüğünde yapın. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi küçülüyorlar. Bekledikçe küçülüyorlar. Kendini çekiyor. Tabağa biraz bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Sırasıyla bezelerimi koyuyorum ve üzerine 2'şer yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hepsini üst üste koyuyorum. Sadece sıvı yağ, içinde tereyağı yok. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bütün bezelerimi bu şekilde yapıyorum. Oklava kullanmadan hiç rahatlıkla açabileceğimiz güzel bir börek olacak. Çok kolay olacak. İlk defa yapanlar bile şahane yapabilirler. Çok hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır kıyır oluyor. Hemen bütün bezelerimi üst üste koyduktan sonra üzerine streçi geçirip hemen kenara aldım. Bu arada iç harcımı hazırlıyorum. Yarım kilo ıspanağım var. Ispanaklarımı temiz yıkayıp küçük doğradıktan sonra iyice süzdüm. Diğer yandan bir büyükbaş soğanım vardı. Soğanımı küçük doğradım. Tuz ekliyorum. Karabiber ve biraz pul biber ekledikten sonra elimle ovuyorum. Soğan miktarını çoğaltabilirsiniz. Soğanlarınız küçükse 2 adet kullanın. Benim soğan büyüktü. Bir büyükbaş soğan kullandım. Ve tel peynir kullanıyorum. Bizim örgü peynirimiz var. Örgü peyniri hemen böyle tel yaptım. İçine koydum. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz.
İyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum ve yufkalarımı tek tek açmaya çalışıyorum. Tabakta biriken sıvı yağını hemen masama döküyorum. Masamı güzel bir yağlıyorum. Mutlaka bu işlemi yapın. Tabakta yağ birikmese de normalden biraz sıvı yağ masanıza dökün veya açacağınız tezgaha mutlaka dökün ki rahatlıkla yufkalar üzerinde kaygan olsun ki rahatlıkla açılabilsin. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi elime attığım gibi açılıyor. Kenarlarında yırtılmalar olursa hiç sıkıntı değil. Yırtılsınlar. Katladığınız zaman zaten o yırtıklar görünmeyecek. Eğer yırtılıyorsa bu inceliğinin belirtisidir. Eğer incelirse yırtılabilir, sorun değil. Hiç korkmadan böyle elinizi hamurun altına koyarak hafif hafif çekerek, çok hızlı çekmeyin. Yavaş yavaş kendinize doğru çekerek şu görüntüde gördüğünüz gibi yufkalarınızı açabilirsiniz. Görüntüde gördüğünüz gibi incecik oluyor. Gerçekten incecik zar gibi yufkalar oluyor. Hemen bir tarafını katlıyorum yufkamın ve diğer tarafını da üzerine katlıyorum. Şimdi 2 kat oldu. Tekrar katlıyorum. Toplamda 4 kat oluyor ve bunu yuvarladığımızda da daha da kat kat olacak ve çıtır çıtır kıyır kıyır olacak. Hemen uç kısmından görüntüde gördüğünüz gibi katlıyorum ve biraz ıspanaklı harcımdan içine koyuyorum. Ve katlıyorum. Kenar kısımlarını da hafif bir kere katladıktan sonra yuvarlamaya başlıyorum. Şöyle parmaklarınızla çekiştire çekiştire uzata uzata böreğimizi yuvarlıyoruz. El hareketlerime bakarak, parmaklarıma bakarak siz de aynısını yapın lütfen. Yufkayı çekiştirdikçe yufka daha da inceliyor, daha da böyle zar gibi ve daha güzel oluyor. Şöyle bir tane hemen böreğimi yaptım. Böreğim bu şekilde olacak. Çok güzel olacak. Hemen tepsime koyduktan sonra diğer yufkamı da aynı şekilde açıyorum. Her masaya koyduğunuzda mutlaka biraz sıvı yağ gezdirin ki rahat açılabilsin diye. Hemen elimi yufkanın altına koyarak hafif çekiştirerek çekiştiriyorum yufkalarımı ve kolaylıkla açılıyor. Altına yazı koyarsanız rahatlıkla okunabilir. O kadar güzel inceldi, o kadar güzel oluyor. Sizinki de aynı olur. Yani hamurunuzu mutlaka bir 10 dakika dinlendirin. Yani iç harcınızı hazırlayana kadar hamurunuz dinlenmiş olacaktır. Ve bu şekilde rahatlıkla, kolaylıkla yufkalar açabilirsiniz. Şöyle kenar kısımlarını da inceltiyorum. Ve kenardan hemen bir tarafını katlıyorum. Sonra diğer tarafını katlıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi siz de aynısını yapın. Ve tekrar bir daha katladıktan sonra düzeltiyorum ve iç harcını koyup sarıyorum. Şöyle hemen ucundan katlıyorum ki oraya daha rahat sarılabilsin diye. Ispanaklı iç harçtan koyduktan sonra tekrar katladıktan sonra bir kere kenar kısımlarından katlıyorum ve daha katlamaya gerek yok. Şöyle parmaklarımı çekiştire çekiştire parmaklarımla yufkayı çekiştirerek açıyorum ve böreğimi sarıyorum. Hem kolay hem pratik hem de çok lezzetli. Gerçekten görüntüde gördüğü gibi kolaydır. Yani çok fazla zaman almıyor. Yufkalarımızı da küçük yaptığımız için çok hızlı açılıyor. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Bütün yufkalarımı yaptım. Tepsime yağlı kağıt koydum. Böreklerimi üzerine koydum ve şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra bütün böreklerimin üzerine sürüyorum. Fırına veriyorum. 180-190 derecelik alt üst fırında pişiriyorum. Ve şahane oldular. Pişene kadar, alt üstü pişene kadar saatini vermeme gerek yok. Şöyle
Çıtırdısını da duymanızı istiyorum. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Gerçekten bunu pastanelerde bulamazsınız, hiçbir yerde bulamazsınız. Kendiniz evde yaparsanız şahane olur. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah. Al.